Herkese merhabalar. Ben Başak Avcıoğlu Çok Çalışkan. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben peyzaj mimarı ve bölge plancısıyım. 20 seneyi aşkın bir süredir özellikle doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için eko bölgelerde ve korunan alanlar kapsamında çalışmalar yürütmekteyim. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında ve uluslararası kurumlarda çalışmalar sürdürdüm. Bugün ben sizlere geleneksel tarım ve kırsal yerleşimler hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle insanların neden dünya üzerinde farklı yerlerde yerleşimler kurduklarından kısaca bahsedelim. Dünya üzerinde insanların konumları özellikle iklim ve yerküredeki değişimler sonucuna göre oluşmuştur. Dünya üzerinde yer yüzeyinin güneşlenmesine bağlı olarak canlıların dağılımı ve yerleşimler de değişmiştir. Güneşlenme ve dünyadaki iklimsel farklılıklar benzer şekilde insanların da dünya üzerindeki dağılımını ve kurdukları yerleşim alanlarını ve bu yerleşimlerin yoğunluğunu da etkilemiştir. İnsanlar yerleşim tarihi boyunca doğayı tahrip etmişler, ancak bazı türler için de yaşam alanları oluşturmuşlardır. Buna bir örnek fotoğrafta, haritada görmüş olduğunuz Süveyş Kanalı'dır. Süveyş Kanalı'nın açılması sonrasında özellikle Kızıldeniz türleri Akdeniz'e yayılmış ve yeni yaşam alanları kurmuşlardır. Yerleşimler, insan yerleşimleri tek bir yapı olabileceği gibi daha büyük köyler ve kent boyutunda da olabilir. Kırsal alanlar özellikle doğal alanlar ve nüfusu yoğun olan kentler gibi büyük alanlar arasındaki geçiş bölgeleridir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %54'ü kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kırsal alanlarda yerleşimlerin yanı sıra farklı kültürel değerlere sahip alanlar da bulunmaktadır. Örneğin kültürel peyzajlar, geleneksel yapılar gibi. Bunun yanı sıra yoğun tarımın görüldüğü alanlar, yine ekolojik özellikteki alanlar ve eğitim ve araştırma gibi farklı kullanım amaçlı merkezlerde bulunmaktadır. Kırsal yerleşimlerin tipi, şekli ve dokusu özellikle tarımsal üretime bağlı olarak gelişmiştir ve değişkenlik göstermektedir. Kırsal yerleşimlerin dokusunu etkileyen önemli faktörler vardır. Bunların başında su, arazinin şekli, toprak verimi ve orman varlığı gelmektedir. Bu etmenlere dilerseniz sırayla bir bakalım. Su öncelikle hayatın kaynağıdır ve yerleşimlerin konumlarının belirlenmesinde en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece içme ve kullanma suyu değil, amaçlı değil, aynı zamanda tarımsal üretim, ulaşım veya kıyı yerleşimleri boyunca bir savunma hattı olarak da su önemli bir faktördür. İkinci faktörümüz özellikle yerleşimlerin belirlenmesinde veya konumlanmasında arazi yapısıdır. Tabii ki kırsal yerleşimler öncelikle tarımsal amaçlı kullandığı için çoğunlukla tarım açısından önemli düzlükler, elverişli düzlükler, yine verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerler insanlar tarafından öncelikle tercih edilmiştir. Bir diğer önemli etmen yine suyla bağlantılı olarak suyun daha az olduğu kurak alanlardır. İnsanlar kırsal yerleşimleri kurarken suyun yakınında ancak suyun taşkın rejiminin ve taşkın alanlarının olmadığı nispeten dışındaki kurak alanlarda yerleşimlerini kurmuştur. Bunun en önemli nedeni taşkınlar dışında vahşi hayvanlardan ve özellikle hastalık getiren böceklerden korunma amacıyladır. Buradaki fotoğrafta özellikle Ekvator kuşağında ve Asya'daki sulak alan yerleşimlerinde görünen bir ev tipini görmekteyiz. Kazık ev tipi. Bunun bir diğer nedeni de bu evlerin nispeten daha serin olmasıdır. Bir diğer önemli faktörümüz barınma, özellikle ev yapı malzemelerinin bu kırsal alanlar için bulunabilirliğidir. Burada kırsal yapılarda kullanılan odun, kaya
veya tuğla için çamurun bulunması veya buz kütlelerinin bulunması kırsal yerleşimlerin tercih nedeni arasında yer almaktadır ve insanların işlerini özellikle kırsal yerleşim kurmalarını da kolaylaştırmıştır. Tabii ki evleri kurarken evlerin konumu da önemlidir. Özellikle Kuzey Yarımküre'de güneşlenmenin daha fazla olduğu dağların güney cepheleri tercih edilirken Güney Yarımküre'de ise bunun tam tersine kuzey yamaçlarda evler kurulmaktadır. Bir diğer önemli faktör savunmadır. Özellikle tepeler, adalar, geçiş noktaları gibi bölgeler yerleşim alanlarının savunması açısından önemlidir. Ve buralar özellikle stratejik konuma, stratejik avantaja sahip alanlardır. Ve etnik grupların, aşiretlerin gibi farklı kültürel yapıdaki insanların korunması amacıyla tercih edilen alanlar olmuştur. Burada bir örneği Van Kalesi'ni görmekteyiz. Urartu Krallığı zamanında kurulan Van Kalesi özellikle tepe üzerinde ve korunma açısından da önemli bir noktada inşa edilmiştir. Bir diğer önemli konu odun tedariğidir. İnsanlar özellikle ateş için oduna ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla ormanların varlığı kırsal yerleşimlerin kurulması açısından önemli bir faktördür. Bir diğer faktörümüz planlı yerleşimlerdir. Gıda, su, barınma gibi planlı yerleşimlerin ön koşuludur. Hükümetler veya arazi sahipleri tarafından eski yerleşimler planlı olarak tarımsal üretim için yeniden yapılandırılmıştır. Bu tarz yerleşimlere özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelerde rastlamaktayız. Yerleşimlerin yapısı arazi yapısına göre özellik gösterir demiştik. Buna bağlı olarak yerleşimler toplu ve dağınık olarak görülmektedir. Bu iki sınıflandırmada yerleşimin şekli, iç yapısı ve yolların dokusu farklılık göstermektedir. Dilerseniz bu farklı yerleşim yapılarına sırayla bir bakalım. Birincisi dağınık yerleşimlerdir. Özellikle arazilerin engebeli olduğu, yüksek olduğu bölgelerde dağınık yerleşim tiplerini görmekteyiz. Burada yerleşimler daha çok tarım arazileriyle bitişik olarak görünmektedir. Buna en güzel örnek Türkiye'de Karadeniz'deki yerleşim yapılarını gösterebiliriz. Buradaki yerleşimler tarım arazilerinin yakınında ve dağınık bir şekilde kurulmuştur. Dağınık kırsal yerleşimler de farklı sınıflara ayrılmaktadır. Temelde iki sınıfta görmekteyiz. Bunlar izole ve seyrek yerleşimler olarak karşımıza çıkmaktadır ve dünya üzerinde de çok çeşitli yerlerde görülmektedir. Seyrek yerleşimler çeşitli arazi yapılarında görülmektedir. Dağınık yerleşimlerin en tipik özelliği olan bahsettiğimiz yüksek rakımlarda özellikle bu yerleşimler bulunur ve genellikle teraslar şeklinde, örneğin üzüm bağları, meyve bahçeleri veya çay bahçeleri, bu fotoğrafta da gördüğünüz çay bahçelerinin yakınlarında bu tarz seyrek yerleşimler vardır. İzole yerleşimler ise daha çok arazinin geniş olduğu, örneğin Amerika gibi veya Avustralya gibi tarım arazilerinin çok geniş olduğu yerlerde tarımsal çiftlikler şeklinde birbirinden izole olarak görülmektedir. İkinci sınıf yapılanmamız, yerleşim yapılanmamız toplu yerleşimlerdir. Toplu yerleşimlerde aileler ve kırsal alanda yaşayan insanlar birbirine yakın şekilde yaşarlar. Evlerin ve çiftlik yapılarının yakınında tarlalar bulunur. Bu yerleşimler tarihsel durum, arazinin yapısı, ekonomik koşullar ve yerel kültürel özelliklere göre gelişmiştir ve bu özellikleri yansıtmaktadır. Toplu yerleşimler de farklı yapılarda görünür. Örneğin kompakt, doğrusal, dairesel, karesel gibi farklı dokularda karşımıza çıkmaktadır. Kompakt yerleşimlerden birazcık bahsedelim.
Kompakt yerleşimlerin merkezinde ilk başta kamusal binalar bulunur ve bunların etrafında da sırasıyla evler ve tarım arazileri çevrilidir. Küçük bahçeler evlerin etrafındaki ilk halka içinde yer alır ve dışa doğru gittikçe genişleyen tarım arazileri şeklinde görülür. Ve yine bahçeler, meralar ve ağaçlıklar da en dış halkada yer alır. Su kaynağı önemlidir. Su kaynağının yakınındaki düzlükler veya tepelik alanlar veya dağlar üzerindeki çöküntü ovaları bu tarz yerleşimler için uygun yerler olarak belirlenmiş ve bu şekilde yerleşimler tasarlanmıştır. İkinci bir doku olarak karşımıza doğrusal kırsal yerleşimler gelmektedir. Bu tarz yerleşimler genellikle bir yol hattı boyunca veya bir tren hattı boyunca ya da nehir veya deniz kıyısı veya bir su kanalı boyunca veya dar bir vadi boyunca karşımıza çıkabilmektedir. Tarım arazileri bu dokuda yerleşimlerin hemen arkasında bulunur. Buradaki su kaynağı işte nehir veya göl özellikle su kullanımı dışında ulaşım ve savunma amacıyla da önem taşımaktadır. Bir diğer yerleşim tipi olarak karşımıza dairesel kırsal yerleşimler gelir. Bu yerleşimlerin merkezdeki bir açıklık etrafında bu yerleşimler görülmüştür. Özellikle Almanya, Fransa ve Afrika'da tipik örnekleri bulunmaktadır. Kırsal yerleşimler dokusal olarak da çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Bunların görsellerle sırasıyla bir bakalım. Neler var bu yerleşim dokularında? Doğrusal, dikdörtgen, dairesel, yarı dairesel, yıldız veya bulutsu gibi farklı dokularla karşımıza çıkmaktadır. İlk örneğini gördüğünüz doku dikdörtgen dokusudur. Bu kırsal yerleşimler içinde en sık rastlanan doku tipleridir. Bu tarz yerleşimler daha çok düz arazilerde, verimli toprakların yakınında, alüvyal düzlüklerde veya geniş vadilerde karşımıza çıkmaktadır. Genellikle Hindistan'daki kırsal yerleşimler bu tarz dikdörtgen dokunun bulunduğu yerleşimlerdir. Yine iyi planlanmış ve nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerde, örneğin Almanya'da, Fransa'da veya Çin'de bu tarz kırsal yerleşim alanlarını görebilmekteyiz. Bir diğer yerleşim dokusu daha önceden de bahsettiğim gibi dairesel dokudaki yerleşimlerdir. Bu yerleşimler özellikle deniz kıyısı veya göl kıyısında veya dağlık tepelerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu alanlarda kırsal nüfus özellikle geçimini balıkçılık, tuz üretimi veya turizm gibi çeşitli faaliyetlerden elde etmektedir. Bir diğer doku olarak karşımıza yıldız şekilli doku gelmektedir. Bu doku özellikle yolların kesiştiği alanlarda görülmektedir ve bu yolların kesişimine göre yerleşimler gelişmiştir. Ve merkezden her yöne doğru gelişen bir doku bulunmaktadır. Bir diğer doku örneği de üçgen dokudur. Buradaki görselde gördüğünüz üzere nehirlerin birleşme alanları, özellikle bu üçgen dokulu yapı şekillerinin ve yerleşim şekillerinin görüldüğü ve geliştiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak bahsedeceğim bir diğer yerleşim dokusu da bulutsu veya nebular denen yerleşim tipleridir. Bu yerleşim tipleri özellikle bir merkez etrafında her yöne doğru gelişmiş yapılar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıların yerleşimin merkezinde genellikle bir tapınak veya o bölgenin arazi sahibi, önemli nüfus sahibi olan kişinin evi bulunmaktadır.
Kırsal yerleşimler dokuları ve tiplerine göre farklılık gösterir demiştik. Aynı zamanda insanların sürekliliği ve o alanda bulunma zamanlarına göre de çeşitlilik gösterirler. Bunlardan ilki geçici yerleşimler olarak göçebe kırsal yerleşimlerdir. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi Anadolu'daki özellikle yörük yerleşimleri, çadırlar şeklinde kurulan yerleşimler bu göçebe kırsal yerleşimleri iyi bir örnektir. Burada vejetasyonun ve üretime bağlı olarak insanlar yalnızca birkaç ay kalırlar ve daha sonra farklı yerlere göç ederek yerleşimlerini devam ettirirler. İkinci yerleşim tipi bu sınıfta yer alan geçici sabit yerleşimlerdir. Burada insanlar yerleşim yerinde birkaç yıl kalırlar ve toprağın giderek toprağı kullanmalarına bağlı olarak toprağın verimsizleşmesiyle veya yaşanan toprak erozyonu gibi üretim koşullarının değişmesiyle de farklı yerlere göç ederler. Ve göç ettikleri yeni yerlerde de bahsettiğimiz o arazinin ve koşulların uygunluğuna göre de farklı yerleşim tipleri kurarlar. Üçüncü yerleşim tipi de bu sınıflandırmada sabit yerleşimlerdir. Sabit yerleşimlerde kırsal nüfus kuşaklar boyunca bu bölgede yerleşik olarak bulunmaktadır. Dediğimiz gibi nüfus yoğunluğu da insan yerleşimini belirleyen önemli bir faktördür. Bunlardan izole yerleşimlerden bahsetmiştik. Bu fotoğrafta gördüğünüz bir örnek Amerika'da bulunan izole olarak tarım arazilerinin bağlı olarak birbirinden uzak mesafelerde kurulan yerleşim tipleridir. Yine nüfus arttıkça da bu yerleşimler gelişmektedir. İkinci bir örnek olarak mezraları verebiliriz. Bunlar nispeten nüfusun biraz daha yoğun olduğu yerleşimlerdir. Örneğin İngiltere'deki kırsal yerleşimler bu mezralara güzel örnek olarak verebiliriz. Köy dediğimiz zaman da nüfusun daha fazla olduğu, mezradan daha yüksek olduğu kırsal yerleşimler olarak sınıflandırılabilir. Köylerde özellikle evler, ahırlar, bahçeler veya köy ortak yapıları, kamusal alanlar bulunur. Ve mekansal olarak da izole alanlara, yerleşimlere ve mezralara göre daha büyük alanlardır. Köy yerleşimleri yine arazinin ve koşullara bağlı olarak planlı veya plansız yerleşim olarak şekillenmiştir. Tabii ki yerleşimleri kurarken insanlar arazinin doğal yapısına göre de kurmuşlardır. Ve doğadaki bulunurluğa göre de kırsal yerleşimler farklılık gösterir. Örneğin düşük rakımlarda veya yüksek rakımlarda bulunan yerleşimler, yine vadi, sırtlar, dağ yamaçları gibi farklı topografyalarda, orman içinde veya orman dışında bulunurluğu veya yine bir su kaynağının göl, nehir ve deniz gibi farklı doğal kaynakların yakınında bulunurluğuna göre de insanlar yerleşimlerini farklı şekilde kurmuşlardır. Tabii ki burada doğal kaynaklar en önemli faktör yerleşimleri kurmada. Çünkü insanlar yaşamak için bu doğal kaynaklara bağımlıdırlar. Ve buna bağlı olarak da doğal peyzajı da şekillendirmişlerdir. Ve aynı zamanda da doğal peyzaj insan kültürünün de gelişmesini de etkilemiştir. İnsanlar sahip oldukları kültür ve fiziksel peyzaj arasındaki ilişkiye insan-çevre etkileşimi denir. Bu etkileşimle oluşan peyzaj tipleri ise kültürel ekolojinin konusudur. Kültürel ekoloji, kültürlerin doğal çevreye uyumunu ve bu süreçte de çevrenin de kültürlerde meydana geldiği değişimleri inceleyen önemli bir bilim dalıdır.
Kültürler değişkendir ve zaman içinde de değişmeye devam eder. İnsanlar yeni bir yere gittiğinde oraya göre değişirler, uyum sağlarlar ve gittikleri doğal çevreyi de değiştirirler. Bir önceki dersimizde sizlerle doğal ortak özellikleri olan ekolojik bölgelerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de kırsal yerleşimlerle bağlantılı olarak da kültürel özellikleri benzeyen alanlardan kısaca bahsedelim. Bu alanları kültürel bölgeler olarak da isimlendiriyoruz. Örneğin Latin Amerika'da veya Orta Doğu'da bulunan veya Asya'daki benzer kültürlerin bulunduğu bölgeler kültürel bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Tabii ki insanlar kültürleri ve ekonomik faaliyetleri sonucunda doğal peyzajda uzun süreli değişimler de meydana getirmişler ve aynı zamanda da işte geleneksel tarımsal peyzajları şekillendirmişlerdir. Bu alanlar özellikle gıda temini, geleneksel tarımsal uygulamalarının devam ettirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistem korunması açısından da önemli alanlardır. Bir diğer özelliği de özellikle yerel toplulukların kimlikleri açısından önemli olmasıdır. Tarımsal miras alanlarından kısaca bu bağlamda bahsedelim. Tarımsal miras alanları çeşitli mimari ve peyzaj yapılarını barındırırlar. Bu alanlarda konut ve üretim birimleri bulunmaktadır. Örneğin tarımsal miraslar, geleneksel saklama alanları, ahırlar, silolar veya kümes ve ambar alanları bulunmaktadır. Burada bir örneğini fotoğrafta Akdeniz bölgesinden görmektesiniz. Türkiye'nin Batı Akdeniz kıyılarında yer alan ve Likya bölgesi olarak tanımlanan bölgede özellikle geleneksel olarak yapılan tahıl ambarları bu görselde görünmektedir. Bu da tarımsal kültürel miras açısından önemlidir. Bir diğer örneğini yine fotoğraflarda Avrupa'da görmekteyiz. Slovenya'dan bir örnek. Burada özellikle arı kovanları oradaki kültürüyle beraber farklı yapılarda gelişmiştir. Ve önemli bir tarımsal miras yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentleşme, demografik değişimler ve geleneksel üretimin azalması veya arazilerin dönüştürülmesi maalesef geleneksel tarımsal arazilerde miras alanlarımızda bozulmaya ve çeşitli tehditlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da küresel ölçekte dünya üzerinde tarımsal miras açısından önemli alanların korunması için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu konuda özellikle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve Tarım ve Gıda Örgütü FAO'nun çeşitli çabaları bulunmaktadır. Size kısaca UNESCO ve FAO'nun bu alanlarından biraz bahsetmek isterim. UNESCO Kültürel Peyzaj Alanları olarak FAO'da küresel öneme sahip tarımsal miras alanları olarak çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Özellikle FAO'nun çalışmaları çevreleriyle karmaşık ilişki içinde bulunan tarımsal ekosistemler üzerinedir. Bu bağlamda küresel ölçekte 22 farklı ülkede bu haritada görmüş olduğunuz 62 sistem tanımlanmıştır. Ve bu alanlar özellikle kamusal bilincin arttırılması, eğitim çalışmaları, farkındalık ve ulusal ve uluslararası tanınırlık amacına dönük olarak belirlenmiştir. UNESCO tarafından yapılan çalışmalarda da kültürel peyzajlarda özellikle insanın doğal çevresiyle olan ilişkisini yansıtan örnek alanlar seçilmiştir. Burada Dünya Miras Sözleşmesi'nden 1992 yılında imzalanan sözleşmeye atıfta bulunabiliriz. Özellikle kültürel peyzajların korunması açısından uluslararası olarak tanımlanan ilk yasal belgedir.
Bu kapsamda da kültürel peyzajlar iki farklı sınıfta tanımlanmış ve dünya miras listeleri ortaya çıkarılmıştır. Bu miras listelerinden ikincisi bizim için daha önemlidir. Bu özellikle peyzajlarda farklı toplumların geleneksel olarak yaşam biçimlerinin nasıl yansıtıldığını veya nasıl yansıttığını gösteren önemli örnekler bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse fotoğraflarda görmüş olduğunuz Çin'deki örneğin pirinç terasları önemli örnekler arasındadır. Güney Yunan'da bulunan 16.000 hektarlık bir alanı kapsayan Hani pirinç terasları son 1300 yıldır insanlar tarafından şekillendirilmiş ve farklı üretimler burada, başta pirinç olmak üzere farklı üretimler getirilmiştir. İnsanlar ormanlık araziyi ve yamaçları şekillendirerek buralarda su terasları yaratmışlardır ve pirincin dışında manda, sığır, ördek, balık ve yılan balığı gibi farklı tarımsal üretimler de geliştirmişlerdir. Yine buradaki yapılar da o bölgenin özelliklerini ve malzemelerini yansıtan fotoğrafta da gördüğünüz mantar yapıları olarak adlandırılan evlerdir. Bir diğer örnek olarak Pico Adası'ndaki üzüm bağlarını gösterebiliriz. Burası da önemli bir kültürel peyzaj alanıdır. Azur takım adalarındaki volkanik bir arazide bulunmaktadır bu tarımsal alanlar ve burada taş duvarların arasında tarım arazileri kurulmuştur. Bu özellikle taş yapıların olmasının nedeni tarım arazilerinin rüzgar veya deniz suyundan korunması amacını taşımıştır ve geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Diyarbakır Kalesi ve etrafındaki Hevser bahçeleri de kültürel peyzaj açısından önemli alanlardır. Geçmişi özellikle Yukarı Dicle Havzası'ndaki uygarlıklara dayanan önemli bir tarım üretim alanıdır. Bu alanda Helenistik dönemden itibaren Roma, Sasani, Bizans uygarlıkları ve daha sonralarında Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanılmış önemli tarım arazileri yer almaktadır. Bu bölgelerde özellikle Diyarbakır Kalesi'ndeki tarihi yapılar ile Dicle Nehri arasında uzanan arazilerde tarihi Hevsel bahçeleri yer almaktadır. Anadolu'dan geleneksel tarım havzalarına birkaç örnek daha verebiliriz. Bu alanlar içinde özellikle Ege zeytinlikleri, örneğin Orhanlı Vadisi, Kapadokya Bağları, Datça Bozburun, Diyarbakır, Urfa, Karacadağ geleneksel çeltik arazileri önemli tarım üretim kadim havzalarıdır. Kadim üretim havzaları ve kültürel öneme sahip tarımsal miras sistemleri hakkında da birer ders bu müfredat kapsamında dinleyeceksiniz. Geleneksel ve kırsal yerleşimler kurulurken insanlar olabildiğince çevreyi az etki yaratacak şekilde değiştirmişlerdir. Üretim yapısına bağlı olarak gelişen binalar çevresel şartlara, sosyokültürel yapıya ve yerel kaynakların varlığına göre şekillenmiştir. Örneğin bu yapıları kurarken çevrede bulunan kaynakların varlığı geleneksel mimari açısından önemli olmuştur. Buna bir örnek Hollanda'da kullanılan ahşaplar, geleneksel mimarideki ahşap yapılarını örnek olarak verebiliriz. Yine Karadeniz'de bulunan ve oradaki ormanlardan elde edilen ağaçlarla yapılan ahşap mimari de bölgenin önemli geleneksel yapılarını yansıtmaktadır. Ormanın yoğun olduğu ülkelerde ahşap önemli bir kaynaktır. Anadolu'da da yalnızca Karadeniz'de değil diğer bölgelerde de geleneksel olarak yapılarda ahşap sıkça kullanılmaktadır. Kullanılan ağaç türleri özellikle odunu dayanıklı
türler arasından seçilmektedir. Örneğin ardıç, sedir, kestane, meşe, ceviz gibi ağaçlar mimaride kullanılan önemli türler arasında yer almaktadır. Geleneksel mimari pek çok kültürde farklılık göstermekte, ancak doğal çevreyle de uyumlu olarak doğal çevreye göre şekillenmiştir. Geleneksel mimari ile ilgili olarak da yine bu müfredat kapsamında bir dersimiz yer almaktadır. Ben bugün sizlere kısaca geleneksel kırsal yerleşimlerden ve bu yerleşimlerin doğal peyzajlarda, doğal alanlarda nasıl etkileşimle kurulduğundan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.